Vipassana inzivasına doğru yola çıktığım zaman birçok kişi nasıl olacağına dair bir sürü soru sordu. Bu yüzden bu vlogla deneyimlerimi paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Sorularınız ve fikirleriniz için yorumlarda buluşalım. Vipassana için sabah erkenden yola koyuldum. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. Habaradua'dan Gole tuk-tukla yarım saat. Oradan otobüsle Colombo'ya 2,5 saat. Ve trenle Colombo'dan Kandy'ye 2,5 saat. Kandy'den sonra Dhammakuta inziva merkezine tuk-tukla yarım saatlik son bir yolculuk kalacak. Yola çıkmaya karar verdiğimde henüz bekleme listesinde 16. sıradaydım. Yani yerim netleşmemişti. Ama içimden bir ses, kalk git son dakika biri kesin gelmez ve sen dahil olursun diyordu. Kabul edilmeme riskini göze alıp düştüm yollara. Bir taraftan maille de durumu bildirdim. Ben geliyorum dedim. Trendeyken akşam üstüne doğru cevap geldi. Tamam boşluk açıldı gelin. İçimdeki sese ve onu dinleyen kendime teşekkür ettim. Kocaman bir oh çektim. Çok mutlu oldum. Peki nedir bu Vipassana? İlk kez 2018'de haberdar oldum bu meditasyondan ve o zamanlar Vipassana'nın anlamını sessizlik sanıyordum. Yapan arkadaşlarım deneyimlerini paylaşıyorlardı ama bu 10 günlük izole süreç hiç ilgimi çekmemişti. Her şeyin bir zamanı var. Vipassana eski bir dil olan Pali'de her şeyi olduğu gibi görmek anlamına geliyor. Bu teknik gözlem ve içgörü yoluyla bir kendi kendini dönüştürme pratiği. Sessizlik bu tanıklık için mecburi bir yol arkadaşı. Öğreti tamamen tüm odağını kendine çevirmeni istiyor. Zihin zaten yeterince kalabalık. Bir de konuşarak diğer insanların deneyimlerini kendinle kıyaslamaya, yeni datalara hiç ihtiyacın yok diyor. Zihni sustur, ana odaklan, duyumları, duyguları gerçekte olduğu haliyle kabul et. Vipassana uygulamasında en önemli etkenlerden biri anicca, geçicilik. Bu geçicilikle tüm çıplaklığıyla yüzleşmen gerekiyor. Başımıza gelen olaylar üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığını ve onu manipüle etmeye yönelik herhangi bir girişimin bizim için acıdan başka bir şey yaratmadığını anlamamız isteniyor. Ve zamanla bu geçicilik anlayışı bedeni, zihni kapladıkça değişime açık olmayı ve kabulü geliştiriyoruz. Hayatın iniş çıkışları arasında kaybolmadan, yeni döngüler yani samskaralar yaratmadan nirvanaya, aydınlığa ilerliyoruz. Hiçbir şeye tutunmamak ne iyiye ne kötüye. Diğer önemli unsursa denge. Keyfe ve kedere eşit mesafede durmak. Bu da kendine aydınlanmayı getiren bu teknikle keyfin peşinden koşup kederi sonlandırma uğraşımızın çok nafile bir çaba olduğunu görmemizi istiyor. I'm Bhikkhuni Jyoti. Is normally people call me in a school Pali name. So in my family name is a long name, so Nguyễn Thị Hoàng Anh. So it's forget about it. Just call me Bhikkhuni Jyoti. Bhikkhuni Jyoti. Yeah, Bhikkhuni Jyoti. So I'm 37 years old. I have been a nun when I 16 years old. So which means it took around 21 years. 16. 16, around 21 years ago. How did you decide? Decide to, at the first, around 20 years ago, at that time I just very younger, right? I was younger, so I do not know what is Buddhism or what they believe or what is Buddha or Dhamma Sangha. But fortunately, my dad was a monk. Okay. Yeah, when I was 9 years old, he left our family and became a monk. So a few years later, he came back home and asked me to follow him. Okay. Wow. So he just said one sentence. I remember that. He would be happy
if one of his children become a monk or a nun. But at that time, all my sister and I forgot to tell you, I have three brothers and two sisters, but most of them got married at that time. So it's only me just still single. So I understood his wish, so I just follow. After a few years later, then I realized that what I decided is so nice. Practicing Vipassana meditation is not first time for me, but it's second time. As you know that at the first time, if normally at the first time for something, at the first time, if you do not find anything benefit for your way, for your experience, for your feeling, for your emotion, so then you never think about the second time you have done again. So yeah, so that's what I mean. At the first time, I mean last year. Even though at the first time for me, but I did experience wonderful Dharma during 10 days. So that's why I decided to come second time. Of course, third time, fourth time is late the future, maybe. But for me, I think very important, very wonderful, amazing. For whom practice Vipassana meditation, and we knew that from the courses during this day, right? So for me, I before honestly, actually, I'm a emotional girl. Yeah, sensitive, so sensitive and emotional. But after finish first course, so then my view, my opinion, my environment inside and outside is changing. And after finish the retreat, even though this time I realized that if something inside change, outside should changing. So normally in every single day we say outside how to change, following us. I like to be like this. I like to be like that. But we know that environment outside never make you be happy. Only you yourself make you be happy. So yeah, during this course, and I saw that Vipassana meditation help us, make us realize that how can be happy in every single day. Many people ask me, am I happy? As a nun, I'm happy. I say, of course, I'm so happy. So they ask, any difficult for me? I say, of course. But I know how to cope with difficulties, and I know how to enjoy my life. Of course, difficulty is everywhere, not only you or me. Yeah, for everyone, everywhere. Not only me, only or you or other people, everywhere. So you have to do. You have to decide it. We have no time. We have no time to be unhappy. We have no time to be, suffering. We have no time to be to be in difficulty. So we have to be happy because life is short. İnziva merkezine oryantasyon için bir gün öncesinden çağrılıyorsun. Aslında toplamda 12 günlük bir süreç. Girdiğin ve çıktığın gün yarım yarım, onlar ekstra günler. 10 günün içine dahil değiller. Tüm değerli eşyalar, telefon, bilgisayar, kitap, defter gibi seni Vipassana'dan uzaklaştıracak tüm mal varlığına da bir kilitli bir dolaba bırakmanı istiyorlar. Tüm kuralların olduğu formu doldurup imzaladıktan sonra 10 gün boyunca nun ve monklar gibi, rahip ve rahibeler gibi yaşayacağına onaylamış oluyorsun. Kadınlar ve erkekler bu andan itibaren ikiye ayrılıyor. Yemekler ve oturumlar da iki ayrı tarafta gerçekleşiyor. 0. günün akşamı hoş geldin meditasyonuyla niyetini mühürlüyorsun. Ben geç vardım, o yüzden tüm bu oryantasyon sürecini kaçırdım ama çok da mühim değil.
Birinci güne kafamda sorular, biraz her şeye yabancı ama dinç başladım. Sabah 4'te uyandırma çanı birkaç kez çalıyor. Ardından da zil 5 dakika kadar devam ediyor. 4:30 ve 6:30 arasında 2 saatlik günün ilk meditasyonu var. İlk 3 gün doğal nefesi izlediğin, burnun ucu ve dudakların üst kısmına odaklandığın, oradaki duygulara odaklandığın, hislere odaklandığın nefes egzersizi Anapana ile Vipassana'ya hazırlık yapılıyor. Bu sırada da düzene alışmış oldum. Merhaba guys. First of all, ice cream story. I believe in effect of Vipassana. It's amazing technique. You have to try once. But I also believe in some miracle and esoteric things as a spiritual woman, as a spiritual teacher. So today was last meditation, and of course, as a old student, I felt so big pain, and I was like, of course, imagine something in my mind. Okay, something came to my mind, and these thoughts came like I'm eating ice cream in our kitchen where we had lunch, dinners, breakfast, and I thought, Asya, you're chuk chuk because nobody will provide you here ice cream. And you know what? We came after this last hard meditation and they provide us fruits with ice cream. 6:30-8 arası kahvaltı ve dinlenme. Kahvaltı ve öğle yemekleri tipik Sri Lanka mutfağı. Rice and curry, yani pilav ve sebze ve bakliyatlardan oluşan yemekler. Yanında da meyve veriyorlar. Meditasyonlarda zorlanmamak için çok yememeye özen gösterdim. Lezzetliydi yemekler, sadece bazen çok acı geldi. Ama acı istemediğini belirtirsen ya da alerjin varsa tüm bunları dikkate alıyorlar, söyleyebiliyorsun. Hemen her şey vegandı. Sadece arada sütlü çay, 2 defa yoğurt, bir kez de dondurma servisi oldu. So, you did many Vipassana, right? You also did 45 days. Yeah. And how was this one? This after 9 years I came back to do this. So for 9 years I wasn't following Vipassana. So because of that, I am really a beginner, though I have done so many courses. You followed? Mm-hmm. Anyway, I picked up. And how old are you? I'm 84. You are great. So, are you gonna keep going? Pardon? Keep going to do Vipassana? Yeah. This is the ultimate need before we reach Nirvana. So we have to do this, practice this, and then we can be sure that we won't end up in all the bad forms of life. We believe in rebirth. Yes. So when we die, Removing all samskaras. yeah. 8-9 arası grup meditasyonu. Bu 1 saatlik meditasyonda günde 3 defa oturuyorsun bu 1 saatlik meditasyona. Dışarı çıkmamanı, hatta mümkünse pozunu bile değiştirmemeni istiyorlar. Bu grup saatlerinde ben daha odaklıydım. Diğer saatler, diğer meditasyonlarda odaya gitmemek şartıyla dışarı çıkıp hava almak, biraz yürümek, işte tuvalet, su gibi ihtiyaçları karşılamak mümkün. Ben de zorlandığım günlerde bu hakkı sonuna kadar kullandım. Yemek araları dışında meditasyonların arası 15 dakika. 9-11 meditasyonun ardından çan öğle yemeği için çalıyor. Bu böyle benim için kurtuluş anı gibi bir şeydi. Öğle yemeklerinde çeşitler artıyordu ve bir numaranız oluyor. Yemekhanede ve meditasyon salonunda ona göre oturuyorsunuz.
Ben 29'dum. Tüm bu süreç boyunca yemekleri de Sri Lankalılar gibi ellerimle yedim. Ve sessizlikte sadece yediğim şeye odaklanmaya çalıştım. Odam, yemekhane ve meditasyon alanı arasında da yalın ayak yürüyordum. Yani elimden geldiğince bu farkındalık anlarını çoğalttım. Öğle yemeğinden sonra 1'e kadar uzun bir ara var. Genelde uyudum. 6. gün dolunay vardı. Ne gece ne gündüz uyuyamadım o gün. Fiziksel olarak da en zorlandığım gün o gündü. Bir de 12-1 arası isteğe bağlı baş eğitmenlerle görüşmek mümkün. Varsa teknikle ilgili aklınıza takılan bir şey ya da duygusal bir destek ihtiyacı görüşebiliyorsunuz. 5-6 arası çay molası, akşam yemeği yok. Sadece atıştırmalık veriyorlar. Ve eğer bu katıldığın ikinci Vipassana'ysa sadece bir şeyler içebiliyorsun. Bitki çayı ya da işte meyve suyu gibi. Ama konuşarak daha fazla yemek, yani daha fazla atıştırmalık almak ya da işte deneyimle öğrenci kuralını esnetmek mümkün. Çamaşırları kaçırıp terlikleri çalan kalabalık bir maymun çetesi vardı. Çöp kutuları, güneş panelleri ve en önemlisi yemekhane maymun saldırılarına karşı kafeslerle çevrili. 6-7 arası grup meditasyonunun ardından 7-8.30 arası Goenka'nın sohbet kayıtlarını dinlemek için İngilizce, Rusça ve Sinhala dilinde 3 gruba ayrılıyorduk. Diğerleri çeviri ses kayıtlarını dinlerken İngilizce olan 91 yılında Goenka'nın Avrupa'da verdiği bir kurstan görüntülü videolardı. Daha önce Hindistan'da Vipassana yapmış bir arkadaşımdan kayıtların kalitesinin düşük olduğunu ve anlamakta zorlandığını duymuştum. Ama burada kayıtlar inanılmaz güzeldi, netti çok. Dünyanın her yerinde farklı öğretmenler tarafından kurulan Vipassana merkezleri mevcut. Bunlardan en yaygın olanlarından biri Goenka'nın kurdukları. Hindi bir aileden gelen Goenka bir iş insanıyken bir türlü çare bulamadığı migreni sayesinde Vipassana ile tanışıyor. Migreninden tamamen kurtuluyor. Eşi ve ailesiyle bu tekniğe gönül veriyor. Ve bir süre sonra kendi eğitimlerini verecek kadar derinleşiyor pratiğinde. İlk merkezini Hindistan'da kuruyor ve ücretsiz bağış usulü bir sistem uygulanıyor. Kursların herhangi bir ücreti yok. Bugün de bittiğinde gönlünden geçen bir miktar ödüyorsun. Asya, Avrupa, Amerika, Orta Asya ve Afrika gibi ülkelerde 200'den fazla merkezi var. Her inzivada eşi Elenchi Devi Goenka'da yanında. Goenka'nın tekniği ve öğretiyi net bir şekilde aktardığını düşünüyorum. Konuşmaları da genel olarak ilham vericiydi benim için. Ama bazı söylemleri diğer öğretileri yeriyor gibi yankılandı içimde. Vipassana'yı Vedanta ve yoga ile bir yarışa sokuyor gibi geldi. Bir taraftan kendi kıyaslayan zihnimi zayıflatmaya çalışırken yer yerde keskinleşen eleştiriler pek hoşuma gitmedi. Ama bir taraftan da benim egosal zihnime yansıyan bir durum bu. Bunun da farkındayım. Ve öğretilere her zaman tüm diğer unsurlardan ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani Goenka'ya çok da takılmamak gerekiyor. Öğretinin kendisi esas. Sonuç olarak ben tekniği ve süreci sevdim. Çok dönüştürücü buldum. Yeah. How was the experience? Yeah, really, really good. Today has actually been really special. Like when I finished my last course, I felt a little bit like I was just being thrown in the deep end. Like they said in the morning, okay, silence is over, get your phones. And I wasn't really ready to be finished. I wanted to keep practicing. But this time it was more gentle. We walked out of the meditation hall and they had flowers waiting for us. It was so special, and everyone was still silent. We just walked up to the top and we went to the pagoda, and people were praying with the monks there and lighting incense, and it was so peaceful and nice. And then silence broke quite gently, and I didn't. First time they didn't do this.
No. My first course in India, they just said, okay, silence is broken. I love Indian people so much. I lived there for almost a year, but Indians are very loud, and as soon as they could speak, it was crazy. And all of them, like, if they weren't talking to each other, they were talking to like 6 or 7 family members on the phone. So it was just, it felt like too much for me. I think after my first course, 10 days of silence and 10 days in your own head is a lot to be thrown in the opposite quite quickly. And I actually didn't want my phone back. Like, I asked them, can you keep till tomorrow? And they said, you need to take it back because the security or something. So I had my phone, but I didn't switch it on until the next day, like when I left. But this time it was so nice, really peaceful, and everyone spoke, but quite calmly, quite quietly, and not in big groups. It was like small, so it felt like filtered and Son damla konuşması ve meditasyon için yine 4'te uyandık, 4:30'da başlayacak. Gidelim bakalım. Ve son olarak günler boyunca sessizlikte bu alanı tutan insanlarla son gün iletişime geçmek de farklıydı. Bir yandan kendimi ifade etmekte zorlandım. Diğer yandan sevgi ve anlayış hissiyle doldum. Çok tatlı insanlarla tanıştım. Yola, kendime, Damma'ya, tüm öğretmenlere ve Buda'ya sonsuz teşekkürler.